Herkese merhaba, ben Öykü. Ben Övgü. Bugün Madalyonun İki Yüzü programımızın 5. Beşinci bölümündeyiz. 5. bölüme gelmişiz. Bir alkış. İzlediğiniz için de teşekkür ederiz tabii ki. Bugünkü konumuz sosyal medya ve diziler diyebiliriz kısaca. Yani aslında yeni seyir kültüründen bahsedeceğiz. Nasıl izleyiciler aynı zamanda sosyal medya ile beraber izliyorlar ve bunun nasıl akademik yönden bakıyoruz. Daha sonrasında da tabii ki de sizin çok istediğiniz Taşacak Bu Deniz fikirlerimizi, yorumlarımızı da konuşacağız daha. Başka dizilerden de bu süreçte video süresince konuşacağız. Ve sizin de fikirlerinizi soracağız. Bugünkü konu başlığımız çok güzel, Öykü buldu. Yeni seyir kültürü, sosyal medya ve diziler. Madalyonun İki Yüzü programımızda kısaca anlatacak olursak, ikimiz de doktoramızı bitirdik. Benim konum uluslararası drama adaptasyonları. Benim konumda yapay zeka ve film yapımı. Ama çok daha geniş çalışabiliyoruz. Yani evet, ben yani çok bir konu yani tez konumuz buydu diye. Aynen, tez konumuz buydu diyebiliriz. Ama yine de bu programımızla da bağdaştırırsak dizileri akademik olarak incelediğimiz hem de izleyici gözüyle baktığımız bir program Madalyonun yapıyoruz. iki yüzüne baktığımız, Evet. konunun iki tarafıyla ele aldığımız bir program. Evet, yani yeni gelenler varsa bu şekilde de açıklayabiliriz. Ayrıca bizi takip ettiğiniz için, yorumlarınız için de çok teşekkür ederiz. Bizi çok motive ediyor. Bu yorumlarınızın teşviğiyle de aslında devam ediyoruz. O yüzden Kesinlikle. yorum yapmaya devam edin. Teşekkür ederiz. Hemen Ve düşüncelerinizi başlayalım. merak ediyoruz. Evet, hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Evet. Şimdi aslında bir soruyla başlamak istiyorum. Siz bir diziyi izlerken, yani bu Taşacak Bu Deniz olsun veya Uzak Şehir olsun, şu anda gündemde olan diziler ya da herhangi bir dizi izlerken, ama televizyonda diyeceğim. Sosyal medyayı takip ederek mi izliyorsunuz? Yoksa diziyi izleyip mesela reklam aralarında veya sonrasında mı sosyal medyadaki yorumlara bakıyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Bazı dizilerle ben dayanamayıp o sırada bakıyorum. Tabii o seyir zevkinden biraz alıyor ama Belki bana çok bazılarına da daha çok böyle keyifli geliyordur. o çok etkileyici geliyor bana. Hep beraber aynı şeyi birlikte izleyip yorum yaparak izlemek bence çok wow bir şey. Bu sorunun cevabını yorumlarda bekliyoruz. Senin düşüncen ne mesela? Bazı diziye göre, yani hani hiç kopmadan izlemek istediğimde bakmıyorum ama bakarak izlemek çok ilginç oluyor. Aynı Reklamlarda şeyleri düşünüyoruz. hemen Evet. açıp reklamlarda bakıyorum ben. Ama mesela sonradan izlediğim bir dizi ise de, mesela internetten izliyorsam ya da dijitalde ise de bir sosyal medyadaki yorumlara bakarım, merak ederim insanlar ne düşündü. Ama tabii ki de bence bizim televizyondan izlediğimiz dizilerde bu tamamen farklı bir sistem oluşturuyor. Şunu da sormak istiyorum. Yani çok soru üstüne soru oldu ama beni özellikle etkileyen bir şey olduğunu fark etti. Bunu tahmin etmiyordum. Geri dönüp bakınca özellikle bir dizi izleme sebebim bazen sosyal medyadaki hayran kitlesi ve paylaşımlar beni izlemeye itebiliyor. Mesela bunu Kızıl Goncalar'da yakın zamanda yaşadım ben. O iki karakterin, şimdi isimlerini Levent unuttum da, karakteriyle Levent karakteriyle Cüneyt karakterinin arasında geçen konuşmalarla ilgili insanların yaptıkları paylaşımlardan sonra acaba izlesem mi, ilginç bir diziye benziyor diye düşünmüştüm. Evet, bence bu noktada diyaloglar çok önemli. Çünkü orada diyaloglar çok iyiydi ve acaba hani nasıl bir dizi diye bir merak uyandırmıştı bizde. Biz de aslında sosyal medyada popüler olduğu için de, reytingleri çok iyi olduğu için de geri dönüp izlemiştik. Ki biz aslında bunu çok yapıyoruz. Evet. Yani Yalı evet. Çapkını'yla Kızılcık Şerbeti de çok popüler olduğu için dönüp izledik. Hatta tamamen onun için izledik. Biz bir baktık mesela reytingler listesinde yarışıyorlar. O zaman ve insanlar da çok tutkulu bir şekilde paylaşım yapıyorlar. Acaba nasıl bir dizi diye o ikisini o şekilde izlemeye başlamıştık. Sizi de etkiliyor mu? Bilmek isteriz. Yorumlarda yazın. Diziler ve bu sosyal medya aktiviteleri akademik alanda ya da böyle literatürde nasıl inceleniyor? Ondan da kısaca bahsetmek isterim. Diziyi izlerken diğer yanda insanların, izleyicilerin böyle çok aktif olarak bir üretimde olması aslında pasif izleyiciden aktif izleyiciye çeviriyor izleyicileri. Yani eskiden ne yapardık? Geçerdik televizyonun karşısına, izlerdik. Belki sadece arkadaşlarınızı arar konuşurdunuz daha sonrasında. Çünkü o sırada mesajlaşma fikri bile yoktu bence. Daha çok öncelere gidiyorum yani. Sosyal medya aslında yeni, bayağı yeni yani. Evet yani. Bir jenerasyon onu bilmiyor gerçi. Bir şey izlerken sosyal medyanın olmamasını bir jenerasyon bilmiyor belki. Yani ben de mesela şu an acaba insanlar ne dedi? Şu an hani trendlerde ne var diye düşünüyorum. Ama bunların hiç olmadığı zamanlar da vardı ve o zamanlar
Sonra izleyiciler televizyonda daha çok pasif olarak izleyicilerdi. Tüketiyorlardı sadece. Tüketiyorlardı. Eski dizilerin mesela biz son zamanlarda Yeditepe İstanbul'u izledik. Evet, hiç bilmediğimiz bir diziydi. Mesela o dizilerde 7 numarada, Hatta Asmalı Konak'ta. evet onlarda bile dizilerin en sonuna bakarsanız hep böyle bir e-mail olur. İzleyici temsilcisi için. Eskiden ona yorum yaparlarmış fanlar. Bunu daha çok görmek istiyoruz falan gibi. Bilmiyorum artık ne yazarlardı ama Mesela 7 numaranın, biz 7 numarayı çok sevdiğimiz için şöyle bir hikayesi varmış. Şimdi buna gireceğim, çok kısa gireceğim. Evet, Sonra evet. bu bölüm... Yani bence bu bu çok önemli çünkü etkisini de görmüş oluyoruz. Bu konuda başka bir video yapmak isterim. Dizilerde nostalji veya nostaljik dizilerle ilgili bir bölümde yapabiliriz bence. 7 numara dizisi izleyenler bilir. Dönemin popüler dizisiymiş. Sonrasında ama bir ara kaldırılacakmış. Ve izleyenler çok sevdiği için, kaldırılması istemedikleri için E-mail yağmuruna tutulmuş. Aynen. Hatta böyle birileri imza toplamış galiba ve yapımcıya ulaştırmışlar. Sonrasında bayağı bir bölüm daha devam etmiş. 20 bölüm falan galiba. İşte senarist değişmiş sonrasında ama diziyi devam ettirmişler. Aslında o zaman bile pasif değillermiş ama Evet, aslında doğru ulaşım söylüyorsun. noktası biraz daha çetrefilli ve bu çok büyük bir efor bu bence. Daha uzun bir sürede onu yapıp ulaştırıyorlar. Ama Evet, çünkü sosyal mesela medya dizi bitmiş galiba, değil mi? Öyle bir olabilir, şey. evet. 7 numara bitmiş. Ondan sonra bir süre sonra tekrar başlamış gibi. Yani çok uzun zaman geçmemiş ama. Evet. Ama şimdi mesela telefonları direkt alıp izleyiciler tık 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 yazdığı zaman herkese, yapımcıya gerçi bilmiyorum ulaşabiliyor mu ama Evet. yönetmeninden oyuncusuna, Ekibine herkese insanlara. ulaşabilecek bir özgürlük var. Yani bu çok ilginç bir şey bence. Mesela trendlere girme aktiviteleri yapılıyor. Onu biliyorsun değil mi? Biliyorum ya. Yani editler yapılıyor, sahneler paylaşılıp komik yorumlar yazılıyor. Ben bazılarını çok komik ve çok yaratıcı Ben buluyorum de, bu ben arada. de. Yani bu bütün diziler için yapılıyor bu arada ve aslında bunun fazlalığı sosyal medyadaki varlığını etkiliyor. Aktif olarak çalışan izleyiciler aslında diziye bir pozitif dönüş sağlamış oluyor. Ama tek başına sosyal medyada çok konuşulması bir dizinin başarısını göstermiyor. Epizod dergide bir yazı yazmıştık. TT olmak mı önemli yoksa reytingler mi diye. Yani TT derken Trend Topic. Trend Topic olmak aslında bir dizi için yeterli değil. Çünkü o sadece sosyal medyadaki varlığını gösteriyor ve dizi dünyası reytinglerle ve reklam parasıyla döndüğü için. Ama yine de sosyal medyadaki varlık bir noktaya kadar, eğer dizi iyiyse, hikaye iyiyse, oyunculuklar iyiyse bir noktaya kadar o varlığını besliyor olabilir bence. Bence de. Bir dizinin tutması için çok fazla unsur var ve tabii ki de sosyal medya bunlardan sadece bir tanesinin etkisi olabilir. Yani aslında küçük bir parçası ama burada izleyicinin değişmesi de literatürde çok konuşulan bir konu. Merak ediyorsanız, bu konuda araştırma yapmak istiyorsanız veya bizi bazı zaten akademik çalışmalar yapan insanlar da izliyorsa şu konulara bakabilirsiniz mesela. Bir de bilgilendirmek açısından da. Fan studies var mesela, hayran çalışmaları. Var mesela, celebrity studies var. Ünlü çalışmaları diye bir bölüm var mesela literatürde, biliyor muydunuz? Sosyal medya çalışmaları var. Audience reception veya işte audience studies ya da mesela izleyici Yani, çalışmaları evet. diyebiliriz. Bu şekillerde çok farklı alanlarda, sadece diziler olarak değil ama izleyicinin nasıl izlediğini farklı alanlardan ele alan çok fazla akademik çalışmadan mevcut. Sosyolojik anlamda inceleyebilirsiniz, ekonomik anlamda inceleyebilirsiniz. Bayağı bir çeşitli alanda incelenebilir. Çünkü şimdi bazı insanlar çok azımsıyor ama televizyon, diziler, filmler çok büyük bir etki alanına sahip. Yani sadece sosyolojik olarak değil, yani insanları etkilemesinden ziyade ekonomik olarak da çok Kesinlikle. güçleri var. Ekonomik olarak hem insanlara çok fazla iş sağlamalarının dışında hani ülkeler olarak bakarsak da ekonomiye çok fazla da etkisi olmuş oluyor. O yüzden Acaba bir de sonraki bölümümüz ekonomik boyutu mu olsa? olabilir. Yani Bakalım. dönüp buraya geliyoruz çünkü. Bence çok önemli bu diziler konusunda. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Türk dizileri dünyadaki tüm dizilerden de çok farklı bir şekilde işliyor. Çünkü Türk dizileri şimdi yurt dışında nasıl oluyor? Önceden yazılıyor diziler, sezon olarak çekiliyor, ondan sonra yayınlanıyor. Ya da mesela benim bildiğim kadarıyla Kore'de böyle oluyor. Evet. Mesela Amerika'da nasıl oluyor? Onlar da bence önceden yazılıyor,
çekilirken yayınlanıyor mu? Onu bilmiyorum. Yani aslında Amerika'da şöyle, dijitalde onlarda da o farklılık var diye biliyorum. Şimdi Big Bang Theory'nin yapımını anlatan bir kitap okuyorum. Orada özellikle sitcomlar seyircili çekildiği için şu anda artık sitcom çok azaldı ama o dönem diyeyim. Aslında yazılıyor ama bazen çekim sırasında değiştiği bile oluyormuş yani. O yüzden hangi bir janrada üretim yapılıyor? Televizyona mı yapılıyor? Onlarda da farklı ama Türkiye'deki gibi yazalım, çekelim gibi bir durum yok. Ya Türkiye'de şu çok bambaşka bir şey. Yazılırken önceki yani sonraki bölüm ya da sonraki yani 2 sonraki bölüm çekiliyor ki bence çoğu zaman sonraki bölüm çekiliyordur. Daha Yani ötesine çok gitmiyorlar. fazla Çok önden stoklu gitmiyorlar. gitmiyorlar. Evet. Çekilirken diğer bütün işler işlerken yazarlar yazmaya devam ediyor. Sürekli bu süreç devam ediyor. Sezon boyunca herkes aşırı derecede çok çalışıyor. Çünkü yani filmden uzun dizi bölümü izliyoruz. Çok çılgın bir şey bu. Çok fazla. Acımasız Hızlı bir üretim var. Ama diğer Aşırı bir hızlı yandan da üretim var. evet. Mesela o kadar ki setler 2'ye bölünüyor. Birden fazla Bazen 3'e bölünüyor. yönetmen yok. Evet. 3 yönetmenli, 2 yönetmenli diziler olmuş oluyor. Çünkü yetişemiyorlar. Çünkü çok uzun. Neyse. Ama diğer bir yandan da bunun da bölüm izlerken geri dönüş direkt etkisi olmuş oluyor. Yani Çok uzun olmasa da bu yapılır da. Evet, çok evet. uzun olmasının sebebini başka bir videoda konuşacağız. Konuşuruz. Ekonomik dizi pazarıyla ilgili. evet. Ama işte bu sürekli hani çekilirken yazılması ve bence yazarlar bile belli başlı şeyleri bilseler bile şu an eminim ki 5 bölüm sonrasını yazmamışlardır. Çünkü Belki notları vardır. bence şey var bak. Özellikle Taşacak Bu Deniz'de onun olduğunu düşünüyorum. Yani mesela şöyle haberler duydum. Doğrudur diye düşünüyorum. Mesela sezon finalinde öğrenecek diyorlar kızı olduğunu. O zamana kadar bir nasıl diyeyim şu bölümde bu olur, bu bölümde bu olur gibi bir kafalarında bir şey vardır. Bence birçok dizide yazılırken böyle oluyor. Evet. O işte hangi hafta ne konuşulacağına dair. Ama detaylar tabii ki de yol sırasında şekilleniyor bence. Tabii ki. Ama bence yazılı bir senaryo şu an 5. bölümün Yok. yoktur. Yani 5. bölümünden 5 bölüm sonrası. ya 5 bölüm sonrasının yazılı senaryosu yoktur. Çünkü yetişemezlerdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bir de içeriden bir bilgi olacak. İsim vermeyeceğim ama şey diye duymuştuk. Yapım şirketleri gelen reytinglere göre onlar sahne sahne gördükleri için hangi reyting nerede yükseliyor yani hangi reyting değil de reyting hangi sahnede yükseliyor, hangi karakterler reyting alıyor, hangisi almıyor, seyirci neyi seviyor birebir yani sosyal medya haricindeki sosyal medya onların işine çok yaramıyor bir noktada çünkü reklam önemli, reyting yükselmesi. Ona bakıp sonraki bölümlerde onları artırma veya işte düşük reytingliği azaltma gibi kararlar veriyorlar. O yüzden de stoklu gitmek istemiyorlar. Bu yüzden de aslına bakarsan sezon finalinin ana konuları demiyorum ama yani o bundan 5 bölüm, 8 bölüm sonrasında ne olacağını bence yazarlarla beraber bile hani hep beraber oyuncular da izleyiciler de hep beraber keşfediyor. Bu çok çılgın bir şey ama heyecan verici bir şey diğer bir yandan da. Sosyal medya da burada hani bu süreçte her şeyi tekrar paylaşıp, tekrar büyütüp, tekrar kullanıp dizi evreninin büyümesini sağlıyor Yani aslında. sadece dizinin içeriğiyle ilgili paylaşımlar değil, siz de görmüşsünüzdür, sevdiğiniz bütün dizilerde bu yapılıyor. Özellikle ama Taşacak Bu Deniz'de daha çok yapılıyor sanki. Ya da bizim karşımıza çok çıkıyor. Baktığımız için de evet. Ama birçok dizide yapılıyordur diye düşünüyorum. Yani dizi evrene dahil olan izleyicilerin kendilerinin diziyle olan ilişkilerini anlatan videolar da yapılıyor. Evet, nasıl Aslında, izlediklerini aynen, paylaşıyorlar. nasıl tepki verdikleri, nasıl ağladıkları. Bunlar da aslında o dizi evrenine ve izlenmesine katkı sağlayan, o fanlığı, o hayranlığı pekiştiren videolar. Biz de aslında bu çarkın bir parçasıyız bu videoyu yaparak. Evet, aslında bundan konuşurken. Sosyal medya izleyiciler kullanıyor ama diğer bir yandan dizi de kullanıyor. Yani ben özellikle son yıllarda izlediğim diziler arasında diyebilirim. Sosyal medyayı bu kadar aktif kullanan başka bir dizi görmemiştim Taşacak Bu Deniz dışında. Çünkü bilmiyorum yapıyorlar mıydı? Yapan vardır. Biz gerçi son yıllarda çok aktif dizi izlemiyoruz. Belki Biz genelde sonradan izliyoruz genelde. Yani o zaman şöyle diyeyim. Dizilerin kendisi de sosyal medya hesaplarından bu paylaşımlara destek olarak ya da kendileri bir içerik üreterek, kamera arkası gibi içerikler üreterek de sosyal medyadaki varlıklarını pekiştiriyorlar. Yani mesela kamera arkası üretmek. Bence oyuncuların setten fotoğraf paylaşmaları, işte yapılan editleri paylaşmaları. Mesela Taşacak Bu Deniz'i ben çok görüyorum. Yaptıkları, insanların yazdıkları yorumları paylaşıyorlar.
bazı oyuncular editleri paylaşıyorlar falan. Ve yaptığınız editleri izliyoruz diyorlar. Bu da sosyal medyadaki üretimi destekleyen bir şey. Hani bir gün ben de görüleceğim şeyiyle daha çok üretim yapıyor hayranlar. Ama bir şey çok güzel. Bence çok ilginç bir şey hatta yani. Bir dizi mesela edit yapan sayfalar hep anonim görünen sayfalar. Yani aslında sen o hayran sayfalarını, sosyal medyada en çok aktif olan sayfalar hep anonim. Bence bu çok ilginç bir şey. Bak bu da bence kesin Araştırma konusu olabilir. O sevgilerini, ilgilerini görüyoruz. Bazen o kadar güzel editler oluyor ki Evet. tekrar izlediğim şeyler oluyor. Böyle Son görmedikleri yazda- şeyleri paylaşıyorlar, bir araya getiriyorlar. Bilmiyorum, bazen de belki de dizinin hani yapımcılarının, yönetmenlerinin bile fark etmediği detayları bile bir araya getirebiliyorlar. Son Yaz dizisinde izleyenleriniz varsa o dönemde bence editler çok güzeldi. Bence de çok Birçok iyiydi. dizi için edit yapılıyor aslında. Evet, yapılıyor. Edit dediğimiz yani klipler, parçalar birleştirilerek kendi yorumlarının kattıkları izleyicilerin küçük klipler yapılıyor. Mesela- Mesela birçok dizi için yapılıyor ama bazı dizilerde çok daha öne çıkıyor bunlar. Ben şöyle söyleyeyim, yani edit dediğimiz yani bir parçasını alıp paylaşmak değil de yani mesela dizinin bir yerindeki bir karakterin repliğini alıp daha sonradan o replikle alakalı sahneleri sıralamak gibi. Mesela en basit bir şekilde bu şekilde ifade edebilirim. Taşacak bu deniz için bu çamura mı düştün? Esme Çavuş mu? İşte Esme için söylüyor Adil. Sonrasında da Esme'nin hep düştüğü şeyleri birleştirmeleri, o bence çok iyi bir edit Evet. yani gerçekten. Deniz Baysal paylaşmıştı. Evet, Biz öyle evet. gördük yani. Bence de çok iyiydi. Yani aslında bu editleri paylaşmaları da dizi dünyasının bence o dijitaldeki evreni büyütüyor bir anda. Ve çok güzel şeyler de çıkıyor. Onları da görüyoruz. Herkes birbirini besliyor. Böyle bir çark dönmüş oluyor sosyal medyayla. Ve bazı diziler, özellikle bence efsaneleşen diziler, dönemi bittikten sonra bile editleri yapılan diziler var. Mesela Avrupa Yakası. Asla bitmiyor onunla ilgili yapılan paylaşımlar. ben şey Burhan de görüyorum. Altıntop'un sözleri ya da mesela komik sahnelerin birleştirilmesi gibi şeyler karşımıza çıkıyor. Evet, ya da mesela Ezel dizisi gibi böyle efsane olmuş dizilerden de sahnelerin aforizmalarla birleştirildiğini görüyoruz. Ya da Aşk-ı Memnu. Evet. Yani Aşk-ı Memnu zamanında sosyal medya yoktu ama o da sosyal medya çıktıktan sonra o çarka Sosyal medya girebilmiş bir... Var mıydı? Belki de vardı. Twitter falan olabilir aslında. Ama yani mesela şu Ama bu an şekilde Instagram'ın kullanılmıyordu. mesela ya da TikTok zaten yoktu da Instagram da yoktu. Eski diziler bile bu çarka sonradan girebiliyor. Ama tabii ki de o zaman reytingler etkilenmiyor. Şeyi de sormak istiyorum. Bunu konuşuyorduk aramızda. Biz kamera arkası seyretmeyi, röportaj seyretmeyi, Çok severiz. yani her dizide, yani her filmde, filmler içinde, Harry Potter zamanında da mesela söyleşilerini acayip bir heyecanla takip ederdik. Şimdi de bütün yani izlediğimiz her şeyde kamera arkasını merak ederek ve severek izliyoruz. Siz de öyle misiniz? Yoksa bizim annemiz gibi arkasını görmenin büyüyü bozduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani mesela biz annemizle böyle bir şey izlerken kamera arkasını açtığımız zaman o izlemeyi sevmiyor. Çünkü gerçekliğinden kopardığını düşünüyor kendisini. Ama biz Övgü'yle yani izlemediğimiz dizinin bile kamera arkasını severek izleriz. O kadar da bir sevgimiz var yani bu şeye. Belki bir işe ilgimiz olduğu Evet, için o de. yaratım süreci çok heyecan verici geliyor. O belki ondan dolayı ama siz izleyici olarak nasıl hissediyorsunuz? Merak ediyorum yani o gerçeklikten koparıyor mu sizi yoksa daha çok heyecanlandırıp içine mi çekiyor? Bu arada biz de dediğimiz gibi bir anlamda bu çarkın içinde girmiş oluyoruz bu dizi yorumlarını yaparak da. Biz de takip etmek isterseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Onu aşağıda yazıyoruz. Evet, Tabii ki de diğer YouTube'dan da takip edin. YouTube'dan da takip edin. TikTok'ta da bir şeyler paylaşıyoruz. Yani o kadar aktif olmasak da bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi gelelim bence son bölüm. Yani 9. bölüm Taşacak Bu Deniz'in bölüm yorumlarına. Bunu çok istediğiniz yorumlarda ben de severek konuşmak istiyorum. Şimdi bizim bir önceki bölümümüzü izlediyseniz Madalyonun İki Yüzü'nde biz çok beğenmiştik 8. bölümü ve 9. bölüm için artık o kadar iyi olmaz diye düşünmüştük. Benim beklediğimden daha iyi bir bölüm geldi. Başı çok duygusaldı. Yine ağlayarak başladık. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu şimdi konuşacağımız sahneler aslında sosyal medyada da dizi yayınlandıktan sonra sürekli karşıma çıkan ve konuşulan sahnelerdi. Yani aslında öyle bir şey ki tam da bu konuya bağlamak istiyorum konuşurken, hani bu dizi yorumuna geçerken de madalyonun bir yüzünden diğer yüzüne geçerken bu sosyal medyada aslında dizi izlendikten sonra bir özet geçmiş gibi bir şey oluyor ve insanların da fikirleri de değişiyor mudur acaba diye de düşünmeye başladım. Yani mesela hemen gireyim mi? Mesela Fadime'nin
görümcelik yapması. Bir Esme'ye karşı tavırlı davranması. Beklediğim bir şey. Yani beklediğim derken yani Fadime zaten öyle biri ve ailenin herkesi de aynı davranmaz. Yani herkes de Esme'ye kucak açacak veya Hatta sevgiyle bence- karşılayacak değil. Hatta yazma açısından bu daha verimli bir şey. Evet yani Fadime'nin hani tepkili olması mantıklı ve bence de yazma olarak doğru bulduğum bir şey. Ama insanlar böyle işte Fadime'nin böyle davranmasına inanamıyorum. İşte Görümcelik mi yapıyor? evet bunu çok duydum ve siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yazarsınız isterseniz. Bence şöyle mantıklı. İnsanların karakter- fikri değişiyor mesela. Belki mesela bazılarının hoşuna gitmişken evet öyle davranmamalıydı diyor mu? Ben bu sosyal medyanın bu gücünü de merak ediyorum. Yani Okuduğunuz şey sizin fikrinizi değiştiriyor değiştiriyor mu? mu gördüğünüz insanların fikirleriyle değişiyor mu? Bunu da merak ediyorum. Ben Fadime'yi düşünürsek yani karakter tutarlılığı açısından bence Esme'ye kaba davranması tutarlı bir şey. Çünkü Evet. abisine Aşırı çok düşkün bir karakter ve abisini üzdüğünü düşündüğü için tabii ki de ona tepki duyuyor. Yani o Fadime de çok sert bir karakter. Hatta İlve'ye öpücük attığında ben çok şaşırdım. Ama işte İlve aileden ve onu çok sevdiği. Evet ve o ama şey- yani genel olarak sert bir karakter. Evet dediğini anlıyorum. İlk sahnelerden girelim. Çok acıklı, çok duygusaldı ama Ulaş Aztepe'de Bence Evet. onun bölümüydü. Bu Deniz bölüm- Baysal da ikisi de çok İkisini de, güzel evet. oynamışlar. Ben bilmiyorum çok beğendim. Çok duygusaldı. Normalde fazla duygusal sahnelerde acaba rahatsız olur muyum diye de düşünüyorum. Ben aşırı acıklı şeyi izlemeyi sevmem. İşte ama onu konuşuyorduk. Çünkü gerçekten kızlarının ölmediğini bildiğimiz için o çektiği acılar ne kadar hafif olmasa da biz izleyici olarak onların mutlu sona ereceklerini biliyoruz. Evet o zaman ben mutlu bir duygusallıkla izledim mesela. Orada evet üzülüyorlar biliyorum. Evet neler çekmiş. Mesela Esme gerçekten kendi bebeğini Evet ya. Of. emzirip de söylememeleri çok çılgın bir kötülük. Gerçekten çok kötülük. Ama Eleni'nin aslında kızları olduğunu bildiğimiz için o dramatik ironiyle daha önce de konuşmuştuk. Dramatik ironi bölümümüzü İzleyin. dinlemediyseniz, izlemediyseniz oraya Evet. da davet ediyoruz size. O yüzden de böyle mutlu bir duygusallıkla izledim. Yani onların iyileşmelerini görerek duygulandım. O yüzden de hani hoşuma gitti. Evet. Bence bu 9. bölümün hani yıldızı diyeceğim en öne çıkan karakteri Ulaş Aztepe yani Adil karakteriydi. Ama Deniz Baysal Deniz da Baysal öyleydi. da öyle ama Deniz Baysal'ın biz bu konuda acı çektiğini gördük. Onun o duygusallığına, o hani Evet. kaç bölümdür izliyoruz ve artık biz Esme'yi aldık, benimsedik, sevdik. Aynen evet. Ama Adil için ben kendi adıma konuşayım. Hep çok sert geldi. Hep çok hani, acımasız kaba davranıyor. geldi. Esme'ye karşı da öyleydi. Artık son 9. bölümde sonunda Adil'in de duygusal tarafa geçti mi diyeyim. Evet, Hani evet, o evet. duvarlarını indirdiğini görmek bence iyi geldi. Adil'i bu şekilde izlemek oyunculuk açısından da bence oldukça güzel bir Bence de çok bölümdü. iyiydi. Bir de şey çok güzeldi bence. Adil'in sonunda özür dileyip yaptıkları için. Evet. Ve hani Sonunda. Esme diyordu ya, Esme daha diyordu ya. Hani artık Esme daha dedi ya. Hani Evet. Esme demeyeceğim diye. Evet, istediğim evet. gibi diye. Ve artık o aralarındaki o aşkı daha farklı bir şekilde görmeye başlayacağımız için de çok heyecanlıyım. Kesinlikle. Böyle hızlı böyle bölümle ilgili düşüncelerimiz tık 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 devam Geçelim. etsin istiyorum. Mesela kim bardaklarını çekmecede tutar? Evet. O da çok ilginç bir detaydı bence. Bence de çok ilginç. Tabii ki de bulamazlar. Bak ben sosyal medyada şey gördüm, yine buradan bağlayacağım. Esme sonunda git de orada o düzeni değiştir. Üst raflara koy diye. Bilmiyorum bizim de yukarıda yani bardaklar. Neyse. Ben en tatlı bulduğum sahnelerden biri de Eleni'nin tek başına kalıp da hani yemek yapıp ağlayarak yemesi çok üzücüydü. Ama Evet. çok tatlı, böyle Eleni'yi böyle bir sarılasın geliyor. Öyle bir sahneydi. Evet. Bana bilmiyorum sana da öyle geliyor mu ama ağlarken yemek yemeyi çok acıklı buluyorum. Ben de. Çok acıklı bence. Bence de. O sahneler de çok güzel çekilmişti ve o yemeği sevgiyle kurduğu bağla özdeşleştirmesi tam onu gördüğümüz bir bölümdü. Evet, tam incelenesi bir bölümdü yani o Evet. açıdan. Bence benim en sevdiğim sahne tabii ki ben galiba Oruç Eleni sahnelerini çok seviyorum. Evet. Oruç'un gelip de hiç beklemediğim bir şekilde Eleni'nin aslında aşk itirafı. Evet. Aşk itirafı yapmış oldu. Kesinlikle. Ben de hiç beklemiyordum. Orada her ne kadar böyle bir hani bir taraftan onaylamıyoruz ama bir taraftan da mutlu oluyoruz.
Oruç biliyor evet. diye. Orası keyifliydi bence. Oruç'un tepkileri çok paylaşıldı. Hani bana mı aşıksın? Merak etme ben zaten evleniyorum gibi. Evet. Ya da bu sorunu çözeriz gibi. Hani bu bir sorunmuş gibi. Ama aslında ya Oruç'un bence öğrenmesi iyi oldu. Yani bir anlamda evet, seyir zevkimiz artacak sonrasında çünkü. Sen söyle, ben bir şey söyleyeceğim. daha sonrasında onun daha zorlandığını göreceğiz. Şimdi kendisi seviyordu ama zaten olmaz diye düşünüyordu ya. Şimdi acaba olur mu da daha da zorlanacak. Evet, bir de şey çok komikti bence. Hani Zarife İso'yla oturmuş, sonra Oruç gelince sana alacağım diyor. Bölümün sürprizi. Ben orada böyle dalga bayağı- geçiyor. Hani sana alacağım artık. Ne diye saçmalıyorsun sen gibi böyle kinaya yapıyor zannettim. Öyle mi? Evet. Ha, yok İlk ben gördüğümde- direkt ciddiye aldım ve oldum. Ben direkt hani dalga geçiyor. Sen onun kızın peşinden gidiyorsun. Oldu olacak. Sana bir de o kızı alalım gibi. Kinaya yapıyor zannettim. O noktada ama onun Oruç'un yüz ifadesi çok güzeldi bence. Hani öyle bir şey olabiliyor mu ya falan. Çok komikti. Bir de orada şunu da gördüm ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Oruç Eleni'yi çok sevip çok böyle bir koruyup kolluyor ve hani hatasından dolayı uzak durmaya çalışıyor vesaire. Zaten Sevcan'a verdiği sözler falan. Orada aslında hani çok istediği bir şey, evlenir de yani, ama diğer bir yandan yanlış sebeplerle evleneceği için, Eleni'nin duygularını da bildiği için bu yola asla girmek istemeyecek ya. Evet. Direkt reddetti mesela. Ama mesela belki Eleni'nin duygularını bilmeseydi bu yol, bilmiyorum hani. Bilmiyorum, Belki. bu yol bu kadar reddedeceği bir şey olur muydu? İlginç, evet. Yani Eleni Siz ne düşünüyorsunuz? Eleni Bence- o itirafı yapmasaydı. Zaten bana duygusu yok. Bir şeyleri düzeltmek için bu yola girilir. Yani saçma. Dediğini anladım. Yani saçma belki de. Evet. Hani ama Daha şu farklı noktada olabilirdi. Eleni'nin kendisine duygusunun olduğu bildiği için bir de onu duygusal olarak kullanmak. Hani bir ihanet daha yapamam dedi ya. O yüzden diye düşünüyorum. ben. Evet. Yani Eleni söylemeseydi belki de bir şeyle düzeltmek Belki daha- için kabul edecekti. Belki. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gerçi ne bekleneceği de belli olmuyor değil mi Oruç'ta? Evet, Oruç, evet. Ama bence. İso'nun olaya hani komik detaylar eklemesine her zaman seviyorum. Evet, İso komik bir karakter. Ben de izlemeyi çok seviyorum. Ve daha önceki bölümde demiştik ya, İso henüz aşık değil diye Fadime'ye. Bence bu bölümde tam gördük yani. Fadime Değil, evet, istemiyor. o bir şey, hani ilgisi çekiliyor diyebiliriz bence. O noktada bile değil bence. Biz izleyici olduğumuz için, o çerçeveden baktığımız için onu görüyoruz bence yani. Tekrar öbür tarafa dönersek sosyal medya konusuna. Mesela sosyal medyanın getirdiği böyle terimler de var ya. Mesela şiplemek sosyal medyada çıktı. Böyle mesela Esdil, Esme ile Adil'in isimlerini birleştirmek ya da işte Orel, Oruç'la Eleni, İsfat, İso ile Fadime. Bunları çok fazla görüyoruz ve bu sosyal medyadan önce olmayan bir şeydi. Ve diye düşünüyorum yani, yanlışsam düzeltin. Bu sistem, sosyal medya gelişen sistem hem izleyicinin izleme şeklini de değiştiriyor. Sürekli bir eşleştirme şeyine giriyor bence. Evet. Hem de dizi de onu sosyal medyada, hashtaglerde onları kullanılmasını teşvik etmiş oluyor. Yorumlarda falan. O da ilginç bence. Bir de Oruç Eleni'ye geldiği zaman hani bir reddetme falan filan, sonra şarkıyı çekti ya. Ben nasıl olacak da gidecek de, hani fragmanda gördüğümde hiç düşünememiştim nasıl olacağını, ama güzel bir şekilde olmuş oldu. Ve şarkıyı Yunanca bir şekilde büyürken Eleni'nin duymuş olması bence çok güzel bir katman ekledi diziye. Ben çok beğendim o Bir detayı. de şey söylüyordun, o da güzel bir şey. O paralelliği görüyoruz aslında. Esme ile Adil'in aşkındaki o yani kavuşamama ve müzik üzerinden bağ kurma paralelliğini Aslında- Oruç ve Eleni'de de görüyoruz. Evet, onu şurada söyleyeyim. Evet. Bir tane sahne vardı. Resmini buraya koyarım. İzlerim seni nasıl kaybettiğimi hatırlarım diyor ya Oruç. Daha sonra da şarkıyı dinliyor telefonda. O şarkıyı sürekli dinlemesi, aslında Adil de dinliyordu. Bize benzemeyin demişti ya. Ama önce de. benziyorlar da. Benzediler bile artık. Bir olmaması gereken bir aşk gibi. Gerçi evet, yani biraz öyleymiş gibi geliyor. Diyalogları çok beğeniyorum. Evet, bir ben önceki de. bölümde de diyaloglar çok güzeldi. O nasip detayındaki gibi. Bir önceki bölümümüzü dinleyenler, izleyenler bilir. Bu bölümde de mesela yine Oruç'la Eleni'nin konuşmasında, hani Eleni kendine salak diyor, o da
Oruç da diyor ya sen salak değilsin biz kötüyüz diye. Bence güzel bir detaydı o. Bir de Oruç'un bizi sinirlendirecek şeyler söylemesini de seviyorum. Çünkü o da aslında paylaşımı da artırıyor bir yandan ve sinir olduğumuz için duygu da artırıyor. Bir de şöyle, Oruç bence duygularla ilgili çok beceriksiz bir insan. Yani onu ifade etmesini de bilmiyor. O Yani kendince ikilemiyle nasıl başa çıkacağını da bilmiyor. Onu da öyle salakça şeyler söyleyerek ifade etmiş oluyor. Bir de ben cehennemi garantiledim zaten diyor ya. Hani orada aslında o ömürlük de değil. Hani artık kendinin tam hayatını sildiğini, yani hayatını sildiğini demeyeyim Evet de. evet. Çok büyük bir suç işlediğinin farkında. Mesela orada Adil'le Esme acı çekerek beklerken, o mezarlık bölümünde acı çekerlerken görmesine rağmen kızlarının Toprağının yanında. orada uzaktan üzülerek bakıyor ama bir şey demiyor. Ama işte diyemezdi. O kadar büyük bir çıkmaz içinde ki o da çareyi Eleni'nin yanına gitmekte buluyor. Şu noktada artık hani point of no return denir ya hikayelerde. Dönülmez bir noktada Oruç. Yani Oruç şu noktada geri adım atamaz. Evet. Bildiğini söyleyemez, gerçekleri anlatamaz. O şeyin Çok daha karıştı her şey. fırtınanın sır bataklığında çırpındıkça batacak yani. O yüzden Aynen öyle. durmakta. Ben öyle düşünüyorum. Bir de şimdi Sevcan'ın aslında aileden veto yediğini bilmiyor. Gitti ve evlenmeye hala niyetli. Eleni'nin döndüğünü bilmiyor. Bakalım Sonraki bölüm nasıl ne olacak? ve kim yaralanmış olacak? Biz bu arada henüz ikinci fragman çıkmadı. Onu izlemedik. Bu şekilde çekiyoruz. Bence fragman beni yine heyecanlandırmadı. Ben bayağı fragmanları sevmediğimi fark ettim. Yani Tek bu- sevdiğim fragman İso ile Fadime'yi hani Fadime'yi istiyorum diye hani o eğlenceli bir bölüm olacakmış gibi bir his verdiği için hoşuma gitmişti. Bir de beklemediğim bir şey olduğu için. Evet. Ama genel olarak fragmanlarda bilmiyorum ya. Daha güzel fragmanlar olabilir bence. Ters köşe yapıyorlar ama Yani ama Bilmiyorum. şöyle bölümün güzel şeylerini fragmana koymuyorlar bence. evet. En O azından yüzden- diyorum ki bölüm güzel olacak diye düşünüyorum. Daha aksiyon taraflarını koymaya çalışıyorlar. O yüzden biz sevmiyoruz. Evet. Ya ama şimdi gerçekçi olalım. Siz Yani seviyor son musunuz? bölüm Sürekli neydi o? çok Dinamik saçma olayı değil mi? neydi ya? Evet. Hiç Adil'e yakışıyor mu? Adil gibi iyi bir insan Adil olması iyi bir gerekiyor. insan değil, kusura bakmayın. Adil iyi bir insan değil. Sevmeyi istiyoruz yani de. Adil aslında tamam Evet. babaların meselesinden ve senelerce gelen bir düşmanlıktan dolayı tabii ki de dost değiller o aileyle. Ama şöyle o da düşün. kendi hakkına payına düşen kötülükleri yapmaktan asla geri yapıyor durmuyor. ama hiçbir zaman gerçekten kimsenin canını almıyor Evet, ve orası öyle öyle. olmasın diye bir de şerif çok de değil tabii. büyük bir çaba harcıyor. Yani Adil'e kötü diyemeyiz. Evet. Ama tabii ki de kendi öfke sorunu olan ve kendi adaletini yani biraz abartarak kurmaya çalışan bir karakter diyebiliriz. Ama hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım ya. Bunu Ben de. Gezep'e de yani. Gezep yani sen çılgınlığını başka türlü göster. Aynen. Böyle olmak zorunda değil ki. Biz Gezep'in hani uçarı hallerini illa patlatmayla mı özdeşleştirmemiz Evet yani gerekiyor? o komediyi o şekilde vermeleri hani komediyi diyeceğim çünkü Evet. komik mi bilmiyorum. Yani evet Bize patlayınca biraz mutlu olmaları falan. Evet. Oraları çok sevmedim dürüst olmak gerekirse. Evet. Ama iyi oldu işte içinde kim olduğunu bilmeden ne kadar saçma. Yani. Ya başka birileri de Hayır, olsa. orada o da bir şey söyleyeceğim. Eleni'yle işte Fadime'ye de bir şey olmuş olabilir. bence öyle olmuş olacak Evet. bu arada. Bilmiyorum ikinci fragmanı nasıl olacak ama bence olacağı o yani. Zaten o sağlık ocağındaki sedye var ya orada herkes bir kere yatacak. Orada onu biliyoruz yani. Şimdiden Eyüphan yattı, Adil yattı, Zarife yattı. İso yattı. Evet. Daha gelir. Daha gelir aynen. İlve'nin çocuk meselesi bence Evet. de gerçekten çok O da çok uzadı. uzadı bence. Gökhan'ın bakışmalarından da artık Ben Gökhan'la İlve arasında bir şey olacağını düşünüyorum. Çok Olamaz yanlış, ya, çok bir de. toksik, çok olamaz. olmayacak, olmamalı. olmaması gereken bir şeymiş gibi geliyor bana. Zaten bence şu an Gökhan'la da kimse olmasın bir zahmet. Bence Gökhan'ı sevmiyorum. Evet. Kötü bir karakter yani o Evet. kadar şey. Yani şimdi Hicran'ı seviyorum dedik de bir önceki bölümde. Hicran'ı sevmek değil. Hicran'ın varlığı çok gerekli. Evet. Çünkü o hikayenin bütün düğümlerinin birleştiği yer ya. Onun kötülüğüyle ortaya çıkmış bu dizinin Aynen. hikayesi. Mesela bu bölümde de Hicran'ın Şerif'e yalan söylemesi bir şeyleri değiştiriyor. Dengeleri çok etkileyen bir varlığı var Hicran'ın. Evet. O ya yüzden mesela o Zarife önemli. döndü ya şeye karşı, Şerif'e karşı. Aslında Zarife'nin dönmesinden habersiz olarak Hicran da Şerif'e karşı dönmüş oldu. Çünkü aslında
onun yüzünden de hani orada tutsak tutuluyor. Evet, giderek kendi suçu da var tabii de ama yine de. Şerif giderek yalnızlaşıyor. Yalnızlaştıkça da daha büyük şeyler Bir teorim yapıyor. var ama söyleyeyim mi? Tamam, dur bir şey söyleyeceğim. Yalnızlaştıkça bir kaçırmalar falan filan bir sürü de işe girmiş Evet. oluyor. Onlar da gereksiz. Evet, çok uzun oldu bu arada. Evet. Tamam. Benim teorimi söyleyeyim. Bence şimdi hani Hicran Adil'e ulaşmak için Gezeb'i kullanmış ya. Gezeb de bence Ballı'yla olacak mı acaba? Bilmiyorum. Öyle bir teorim var. İzlerken böyle bir şey hissettim, düşündüm yani. Hissettim Olabilir. demeyeyim de bir aklıma geldi. Gezeb de Ballı'yla olacak ve Hicran'ın kuzeniyle olmuş olacak ya. Hani aynı acıyı yaşatacak gibi bir Olabilir. bir şey Sen olabilir mi? şey Bilmiyorum. diyor çünkü Övgü. Hicran tekrar yani bu sefer gerçekten Gezeb'e aşık olabilir diyor. Ben öyle diyorum. Bence Hicran Gezeb'e aşık olacak o süreçte. Ama Gezeb ona bir daha o gözle bakmayacak ve Ballı'yla olacak gibi. Çünkü Ballı daha iyi bir karakter olarak karşımıza çıkıyor ki ilk bölümde aslında dolandırıcıydı. Onu Evet. ne çabuk unuttuk. Neyse. Neyse, evet. İzlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz. Sizin yorumlarınızla beraber bu süreç çok eğlenceli, çok güzel geçiyor. Çok teşekkür ederiz. Madalyanın iki yüzü yolculuğunda bizimle beraber olduğunuz için. Bölümlerimizi akademik kısım ve hani izleyici tepkisi olarak da götürürken birçok diziden bahsetmeye çalışıyoruz. Şu an bizim aktif olarak izlediğimiz iki dizi var. Biri Big Bang Theory, diğeri de Taşacak Bu Deniz olduğu için o yüzden daha çok bilgileri Taşacak Bu Deniz üzerinden veriyoruz ve siz de bunu istediğiniz için de öyle veriyoruz. Evet. Her bölümde bu da evriliyor. Bölümlerin konusunu bir sürü konu var aklımızda ama aslında sonradan şekilleniyor. Hani bu bölüm bunu yapalım diye genelde Cuma günü karar veriyoruz. Evet. Bölümü izledikten sonra karar veriyoruz. Takip etmeyi, yorum yapmayı, hype puanı vermeyi unutmayın. Bu videomuzu da beğendiyseniz beğenin. Ayrıca Instagram'dan da ilgili paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz. Hem dizilerle, filmlerle, kitaplarla da ilgili. Oradan da isteklerinizi de değerlendiririz. Evet. O yüzden teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde Görüşmek üzere. Hoşça kalın.